Bu sözler sizlere tanıdık geliyor mu? Gravity Falls evrenini baştan sona değiştiren ve bizlerin en çok korktuğu ve aynı zamanda sevdiği Bill Cipher'ın hikayesine baktığımızda onun ne kadar kötü ve acımasız olduğunun farkına varmışsınızdır. Fakat bu zamana kadar hiç Bill Cipher'ın perspektifinden bakmaya çalıştınız mı? Birçoğumuz biz genel olarak Dipper ve Mabel'ın ne kadar haklı olduğunu, bizim evrenimizi tehdit ettiği için ondan nefret ederek geçirmiştik. Geçen sene yani 2024 yılında çıkan Bill Cipher tarafından yazılmış olan kitabı incelediğimizde onun geçmiş yaşantısını, neden bu şekilde davrandığını, geçmiş travmalarını ve bu zamana kadar çözülmemiş birçok şifrenin varlığını tespit ettik. Ve ben de sizlere neredeyse bir yıldır bu hikayeyi yapmaya çalışıyordum. Ancak bu sefer o önceki başta yapmış olduğum ilk 3 video tamamıyla unutun. Çünkü bu video sizlere Bill Cipher'ın baştan sona hikayesini, geçmişteki ailesinin, kardeşlerinin, anne babasının, gezegeninin ve evreninin neler yaşadığını ve neler yaşattığını ve onun arka planındaki o Axolot olan güçlü varlığın kim olduğu ve en önemlisi ise kain hakkındaki bilgileri sizler için derledim. Ancak en büyük yanılgımız ise Bill Cipher'ın son olduğu, ancak her şeyin başlangıcı olduğunun farkına varamamamızdan kaynaklanıyor. Ancak ya o yok olmadan önce geri dönmenin bir planını yaptıysa ve bizler bunun farkına olmadan bu hikayeyi devam ettirdiysek ve en önemlisi ise bu plan bizim elimizdeyse, evet dostlar, ben bugün sizlere Bill Cipher'ın bu zamana kadar yapılmamış tüm hikayesini baştan sona sizlere derleyerek arka planda yatan gizli şifreleri Bill Cipher'ın kitabını Türkçeleştirerek sizlere anlatacağım ve emin olun bu zamana kadar hiç duymadığınız bilgileri sizler için derleyeceğim. Ve bunlar hakkında teorilerimi sunup sizlerle beraber bu şifreleri beraber çözeceğiz. Ve bu videoda sizlere 3. sezonun gelip gelmeyeceği, ki gelecek bu arada, nasıl geleceği, Axolot kehaneti ve Bill hakkındaki birçok teoriyi sizlere sunacağım. O yüzden sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve daha fazla teori videosu için yorumlarda birazdan sizlere anlatacağım hikayeye dair teoriler üretmeniz ve beraber çözmemiz. Unutmayın, bu gizemli dünyanın kapısını sadece beraber aralayabiliriz. O yüzden şeytanın inine girmeye hazır olun. Ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bill'in neşeli kötü adam maskesinin altında trajedik bir hikaye yatıyor. O, Ecoladia adında 2 boyutlu bir evrende doğmuştu. Ailesi Scallion ve Echolith onun 3. boyutu görebilme yeteneğini bir hastalık sanarak onu tedavi etmeye çalışmış. Bill ailesinin ve halkını kurtarmak için bu yeteneğini kullanmaya çalıştı ve istemeden kendi dünyasının da sonunu getirdi. Bu olay Ecoladia'nın katliamı olarak anılıyor ve kurbanlarının çığlıkları Bill'in zihninde sonsuza dek yankılanmakta. Kitap bu trajediyi çözmek için ipuçlar veriyor. Gizli şifreler, hatta kahve lekesi gibi görünen semboller bile Bill'in geçmişine dair sarsıcı gerçekleri ortaya çıkarıyor. En büyük sır bu adreste gizli. Bu siteye girerek Bill'in yuttuğu ruhlardan gelen tersine çevrilmiş sesler gibi tüyler ürpertici mesajlarla karşılaşıyoruz. Bu ruhlar Bill'e karşı gelmemiz için bize ipuçları veriyor ve onu yenecek anahtarın onun kendi ailesinden gelen travmada yattığını fısıldıyor. Her şeyi başa almamız gerekiyor. Çünkü hikayenin başlangıcı geçmişte yatıyor. Dizinin finaliyle beraber Gravity Falls'un da sonu gelmişti. Stan Paynes'ın zihninde hapsolan ve hafıza silgisiyle yok olan Bill'in son nefesinde söylediği sözler akıllara kazınmıştı. Geri dönmek için kadim gücü çağırıyorum. Bu tersten okunan kehanet yıllarca hayranlar için çözülmesi gereken son bir bilmece olarak kalmıştı. Peki bu kehanetin anlamı neydi? Bill gerçekten de tamamen yok edildi mi, yoksa o akıl almaz zihin bir geri dönüş planı mı yaptı? Bu soruların cevabı serinin yaratıcısı olan Alex'in kaleminden çıkan ve kendisini Bill Cipher'ın ortak yazarı olarak tanıttığı 23 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan The Book of Bill adlı eserinde saklıydı. Bu kitap bir yan ürün olmaktan çok fazlasıydı. Bill'in geçmişine ışık tutuyordu. Bill Cipher her zaman sınırsız gücü ve neşeli bir kötülüğe sahip bir varlık olarak bilinmişti. Ancak The Book of Bill bu maskenin ardındaki trajedik geçmişi de ortaya çıkarmıştı. Kitap
Bill'in ana vatanı olan Eclodia'yı fizikçi Edward Abbott'ın 1984 tarihli kısa romanı olan Flatland'den esinlenerek iki boyutlu bir evren olarak tanıtıyor. Bu düzlemde yaşayan tüm varlıklar yalnızca iki boyutu algılayabiliyor ve varlıkları bu kısıtlı algıyla sınırlıydı. Bill Eclodia'da doğmuştu. Ancak diğerlerinden çok farklıydı. O üçüncü boyutu yani gökleri algılayabilen bir mutasyon ile dünyaya gelmişti. Kitapta bu durumun onun için bir lanet mi yoksa bir nimet mi olduğu sorgulanmakta. Kitabın en sarsıcı ifşası ise Bill'in ebeveynleri Skelin ve Euclid'in varlığı. Geometrik terimlerden adını alan bu üçgen varlıklar Bill'in çizimlerinde kırmızı ve mavi üçgenler olarak temsil edilirken sevgi dolu ancak yanlış yönlendirilmiş ebeveynler olarak tafsir edilir. Bill'in üçüncü boyutu görme, vizyonlarını tedavi etmek için ona ilaç verdikleri belirtilmiştir. Bu yeni hikaye Bill'in dizideki imajıyla da doğrudan çelişmekte. Daha önceki hayran teorilerine baktığımızda Bill'in dünyasını can sıkıntıdan veya baba katilliğinden yok ettiği iddia edilmişti. Ancak bunların hepsi yalandı. Bill'in kitabı onun amacının bambaşka olduğunu netleştirmişti. O, Eclodia halkını kurtarmak ve onlara üçüncü boyutu yani yıldızları göstermek istiyordu. Bu iyi niyetli ama fevri girişim boyutun dengesini bozdu ve Eclodia'nın katliamı olarak sonuçlandı. Bu olay Bill'in boyutunda bir büyük yırtılmaya neden oldu ve varlıkların çığlıklarını Bill'in zihnine sonsuza dek mühürledi. Bill'in bu trajedik geçmişi onun kişiliğine yeni bir katman ekliyor. Artık sadece kaostan zevk alan bir kötü adam değil, aynı zamanda en büyük hatasıyla yüzleşemeyen, pişmanlık ve suçluluk duygularıyla boğuşan bir varlık. Onun acımasızlığı ve manipülasyonu aslında ilk dünyasını yok etme konusundaki derin travmasından kaynaklanıyor. Kibirli ve güçlü görünümü ilk ve en büyük başarısızlığını gizlemek için kullandığı bir kalkan sadece. Bu Bill'in tüm motivasyonlarını yeniden bağlamlaştırıyor. Gravity Falls'u fethetme arzusu ilk dünyasını yok ettiği yerde başarılı olma çabasından başka bir şey değil aslında. Kitabın kendisi de bu yeni arka planı yansıtıyor. Bill'in ana kitabı olarak sunulsa da metin boyunca onu güvenilmez bir anlatıcı olduğu defalarca vurgulanmakta. Kitap, okuyucunun Bill'in kendi propagandasıyla yüzleşmesini gerektiren katmanlı bir yapboz haline geliyor. Gizli mesajlar ve web sitelerindeki ifşalar Bill'in anlatılarıyla çelişen gerçekleri ortaya çıkararak onun sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendisine de yalan söylediğini gösteriyor. Bu meta anlatım okuyucuyu pasif bir dinleyici olmaktan çıkartıp tıpkı Pines'ın ikizleri gibi gizemleri çözmeye zorlayan bir dedektif rolüne sokuyor bizleri. Ana vatanı Eclodia'nın yok oluşundan sonra Bill boyutlar arası bir seyahat haline geldi. Kabus diyarına giden yol. Ana vatanı Eclodia'nın yok oluşundan sonra Bill boyutlar arası bir seyyah haline geldi ve sonunda kabus diyarı olarak bilinen bir yerde yeni bir yuva buldu. Orada kehanet olarak bilinen bir bilgiye ulaştı. Kabus diyarını yeni bir boyutla birleştirme gücüne sahip olacak seçilmiş kişiydi. Bu onun nihai amacı haline geldi ve bu hedefe ulaşabilmek için asırlarca bekledi. Nihayetinde bu planı gerçekleştirmek için Fort Pines'ı manipüle ederek boyutlar arası bir kapı inşa etmeye ikna etti. Ve böylece Esrarengiz Kasaba dizisinin olayları başladı. Kitabın konusu ve terapi prizması. Kitabın ana anlatısı Bill'in yenilgisinden sonra başlıyor. Cypher'ın terapi prizması olarak adlandırılan bir hapishanede rehabilitasyon adı altında hapsedildiği ortaya çıkıyor. Ancak Bill'in asıl amacı bu anı kitabını bir kaçış planı için bir araç olarak kullanmak ve okuyucuyu zihnini serbest bırakması için manipüle etmek. Bu kitabın sadece bir hikaye kitabı değil, aynı zamanda aktif olarak çözülmesi gereken bir dizi, bulmaca ve sır içeren bir oyun haline getiriyor. Gravity Falls serisi her zaman gizli mesajları ve şifreleriyle bilinmektedir. Ancak Bill'in kitabı yepyeni ve daha karmaşık kodlama dillerini tanıtarak bu geleneği bir üst seviyeye çıkartıyor. Dizi hayranlarının aşina olduğu Sezar ve
at baş şifrelerinin yanı sıra Kitap Bill'in kendi hapishanesiyle de ilişkili olan terapi prizması şifresi, eski boyutunun doğasını yansıtan renk şifresi ve en sarsıcı olan ise kahve lekesi şifresi bulunmakta. Kahve lekesi şifresi, kitabın sayfalarında rastgele görünen lekelerin bir şifre çarkına yerleştirilmesiyle ortaya çıkan bir mesaj çözmeye dayanıyor. Bu bulmacanın çözümü en önemli ifşasını barındırıyor. Onun boyutu artık ölü. Scully'nin ve Eccleston huzur içinde yatsın. Bu mesaj Bill'in ebeveynlerinin adını ve onların ölümünü ilk kez doğrudan ve kanonik olarak doğruluyor. Bu Bill'in kendi anlattığı hikayenin arkasındaki trajidik gerçeği de ortaya çıkaran katmanlı doğasının mükemmel bir örneği. Terapi prizmasının sembollerine baktığımızda "It's all made up", Bill'in mevcut hapsi ve gerçekliği algılayışı hakkında bizlere bilgi verir. Renk şifresi ise renk kodlarıyla beraber "Remember Ecoladia", Bill'in ana vatanının görsel doğasında atıfta bulunur. Kahve lekesi şifresi ise "Scully yanıyor ve Eccleston huzur içinde yatsın" cümlesiyle beraber Bill'in ebeveynlerinin ve boyutunun yok oluşunu doğrular. Ancak kitap okuyucularının yönlendirilen bu gizli şifre, bu web sitesine girmek için gereken bilgi ise Bill'in bir ceza olarak okuyucuya okuttuğu muhteşem Gatsby romanında bir gönderme olan Eccleston sitesinin hayranları McGuckett'ın bilgisayarındaki çeşitli komutları deneyebileceği, karakter adları yazarak yeni sırlar açığa çıkartabileceği bir arayüz sunuyor bizlere. Bu etkileşimli deneyim hem komik hem de hikaye açısından önemli şifreler sunuyor. Mabel komutu, McGuckett'ın laboratuvarının Mabel'ın çıkartmalarıyla süslenirken, Stanford komutu klonlama ve kaçırılma ile ilgili düzeltilmiş bir laboratuvar raporu sunuyor. En dikkate değer şifrelerden biri ise 7 göz yazıldığında ortaya çıkan Oracle Jesus Brown'un fotoğrafı ve onun eskiden Bill'in uşaklarından biri olduğunu ancak daha sonra taraf değiştirdiğini belirten bir nottur. Bu hikayenin en çarpıcı bölümü ise Night Suaf komutuyla ruh transferi sözleşmesini imzalayıp ardından statik sesi açtığınızda bir sesli mesaj duyulur. Tersine çevrildiğinde ise mesajın şu olduğu anlaşılır: biri yardım etsin. Katilin adı Bill ve gökyüzü yanıyor. Her şey tutuşuyor. Bu nasıl olabilir? Hepimizi öldürdün. Bizi hatırla. Bu sesler Bill'in Ecolodia'dan getirdiği kurbanların çığlıklarıdır. Bu fobi onun suçluluk duygusunun fiziksel bir tezahürüdür. Bill'in dizideki neşeli ve umursamaz dış görünüşünün aksine sürekli olarak geçmişinin hayaletler tarafından rahatsız edildiği ve en büyük trajedinin yankılarını duyduğu ortaya çıkartıyor. Bu onun karakterini daha karmaşık ve trajedik bir figür haline getiriyor. Çok evrenli çılgınlık ve hayran hikayeleri. Bu kitap çok evrenin genişlediğini ve karmaşıklığını daha da arttırıyor. Hayran toplulukları mekansal çok evren ve zamansal çok evren olarak iki ayrım yapmıştır. Kitap Bill'in mekansal ve çok evrende seyahat edebildiğini ancak diğer zamansal zaman çizgilerine giremediğini doğruluyor. Bu detay Bill'in gücünün sınırsız olmadığına ve bir lokalize kozmik doğal felaket gibi kendi zaman çizgisine kilitlenmiş bir varlık olarak işaret ediyor. Bu hayranların uzun süredir sorduğu Bill neden başka bir evreni fethedip kazanamadı sorusunu da cevaplıyor. O kendi trajedisini, yani dünyasını yok etme eylemi diğer evrenlerde tekrarlayamaz. Bu sınırlama onun Pines ailesine olan takıntısını ve Gravity Falls'u ele geçirme çabasını daha anlaşılır hale getiriyor. Çünkü burası başarılı olabileceği tek yer. Geçiş. Esrarengiz kasabanın popüler kültüründeki etkisi diğer animasyon dizileriyle olan bağlantılarıyla da kendini göstermektedir. Rick and Morty ile olan bağlantılar iki dizinin yaratıcılarında yakın arkadaş olması sayesinde resmi olarak kanonik hale geldi. Kör Göz Derneği bölümünde Stein'in portalında kaybolan defter, kalem ve kupa bardağı bir Rick and Morty bölümünde başka bir portaldan geçmiştir.
Ayrıca Rick and Morty dizisinin Bill Cipher'ın bir diyagramı olarak da görülür. Bu bağlantılar iki dizinin en azından belirli seviyede etkileşimde olduğunu gösteren eğlenceli ve kasıtlı göndermelerdir. Diğer Disney dizileriyle özellikle de Baykuş Evi ve Amfibiye ile olan bağlantılar da hayranlar arasında popüler bir tartışma konusudur. Örneğin bir haber makalesinde kurbağa boyutunda dönen bir kızdan bahsedilmesi ve Eda'nın bir arananlar posterinde görünmesi gibi çok fazla easter egg bulunsa da yaratıcılar bu göndermelerin sadece eğlence amaçlı olduğunu ve resmi olarak bir geçiş hikayesi anlatmadığını da belirtmiştir. Ancak teorilere geldiğimizde ise işler burada biraz değişiyor. Kitap halihazırda var olan bazı hayran teorilerine de bir boyut kazandırıyor. Ted Garip ve Çukur teorisi. Hayranlar arasında bilin Ted Çukur adında bir kardeşi olduğu ve bu kardeşinin keçi Gamber'a dönüştürüldüğü teorisi yaygındır. Kitap bu teoriyi ne tamamen doğruluyor ne de yalanlıyor. Ancak bir şifrede "Love you bro" yani "seni seviyorum bro" mesajı yer alıyor. Bu da Bill'in bir kardeşi olduğunu ve ilişkisinin karmaşık olduğu yönündeki spekülasyonları da destekliyor. Akselot kehaneti ve kuş teorisi. Dizinin sonunda Bill'in son sözleri Akselot'la farklı bir zamanda farklı bir biçimde geri dönmek için bir çağrıydı. Kitap Bill'in Akselot'tan hoşlanmadığını, hatta Ford'un evcil Akselot'unu görünce tiksindiğini ortaya çıkartıyor. Bu Bill'in sözlerinin sadece bir tehdit değil, aynı zamanda nefret ettiği bir varlığa karşı yapılmış çaresiz bir çağrı olmasını da göstermekte. Bu durum dizinin sonunda heykelinin üzerine konan kuşun geri dönen Bill'in yeni formu olduğu yönündeki Bill kuş teorisini de yeni bir ağırlık kazandırmıştır. Grapply Hamburdeck teorisi. Kitabın arka kısmındaki Remember Grapply yani Grapply'yi hatırla mesajı McGuggit'in bilgisayarındaki bilmecelerle bağlantılıdır. Bu bilmeceler Gremlin'in Zimtrex 5'ten gelen ve bir tarafından yutulan binlerce varlıktan biri olduğunu gösteriyor. Bu yeni karakter Bill'in yıkıcı güçlerinin ve korkunç doğasının daha önce bilinmeyen bir yönünü de ortaya çıkartmıştır. Ve Esrarengiz Kasabanın geleceği. Bill kitabı, Bill Cipher'ın hikayesini, onun trajedik kökeni ve çok evrenin daha geniş dokusundaki yerini ortaya çıkararak tamamlanıyor. Bu kitap Bill'in sadece korkunç bir kötü adamdan geçmişinin yükünü taşıyan, psikolojik olarak parçalanmış bir karaktere dönüştüren, hikayeye son bir derinlik katmanı eklemekte. Ayrıca Esrarengiz Kasabanın hikayesinin bitmediğini, sadece bir sonraki aşamaya geçtiğini gösteren kanona bir köprü görevi görmekte. Pek çok hayran aklında soru şudur: Esrarengiz Kasaba 3. sezonu olacak mı? Alex defalarca dizinin ana hikayesinin sona erdiğini ve bir sezon olmayacağını belirtmiştir. Ancak Bill kitabının ticari başarısı ve özellikle de yetişkinlere yönelik animasyon projelerine odaklanmasıyla beraber Esrarengiz Kasaba evreninde yeni hikayelerin potansiyelini artırıyor. Gelecek tam bir 3. sezon olmasa da Stan ve Ford'un maceralarına odaklanan yan bir dizi, Dipper ve Mabel'ın yaşlı hallerini konu alan bir devam serisi veya yeni karakterler ve gizemlerle dolu bir spin-off şeklinde olabilir. TV dizisi sona ermiş olsa da Bill Cipher kitabı devam eden ve Gravity Falls gizemlerinin ve onları çözen tutkulu hayran kitlesinin sonsuza dek yaşamaya devam edeceğini gösteriyor. Bill'in kendi sözleriyle "Her şey bir illüzyon, evren bir hologram. Şimdilik ve bu şimdilik yeni bir başlangıcın habercisi olabilir." Evet dostlar, sizlere bütün bir kitabın özet hikayesini, arka plandaki yatan hikayesini ve şifrelerini teorilerle beraber çözüp sundum. Umarım sizler bu durumu beğenmişsinizdir. Ancak sizlerin teorileri ve soruları varsa yorumlara yazarak bu hikayeyi genişletmenizi tavsiye ediyorum. Ve daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.